Y eso que acá no lo quieres para tu cosa. back into the machine to make like. Porto Rico'da arabanızı yolun kenarına uzun süre park ederseniz ne olur? Bu ormanların içinde olabilmek harika bir şey. Ve hesap $7,5 tuttu. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet, size birazcık çiftlikten bahsedeyim. Bugün yaptığım işten bahsedeyim. Buna trimmer deniyor. Weed whacker da denebilir. Yani çimleri biçmek için kullandığımız bir alet. Ve biz bununla böyle mesela buralara tuttuğun zaman bunların dallarını kırmış oluyoruz. İstenmeyen otları böylece ortadan kaldırmış oluyoruz. Ki buraya dikilen ağaçlar, buraya dikilen çiçekler, sebzeler rahat rahat büyüyebilsin. Yeteri kadar vitamin alsın, su alsın diye. Yanındaki yaban otlarını, şunları mesela hallediyoruz. Bu genelde workaway işleri içerisinde en zoru, en bilinenlerden bir tanesi. Ben bunu Hawaii'de çok yapmıştım. Hawaii'de ben ağaç bile kesmiştim. İzleyenler hatırlar. Yine o eski amelelik günlerime geri döndüm. Güzel bir ortam. Kuş cıvıltıları içerisinde, her ne kadar makinenin sesi birazdan duyacaksınız. Makinenin sesinden hiçbir şey duyulmuyor. Yani müzik dinlediğiniz zaman duyuluyor ama sesi bayağı açmanız lazım. Ben de genelde zaten müzik dinliyorum. Bu aralar Meksikalı bir şarkıcı var. Angela Aguila. Harika bir ses. Bu kadın daha henüz çok genç, 20 yaşında. Los Angeles'ta yaşıyor. Ve çok güzel İspanyolca şarkılar yapıyor. Dinlemeye doyamıyorum. Onu dinliyorum sürekli. Spotify'a üye oldum ama paralı üye değil. Sadece hesap açtım. Oradan işte şarkı seçemiyorsun hesap açtığın zaman. Paralı üye olman gerekiyor. Bir de reklamları falan dinliyorsun işte. Alsın ya, ne olacak. Şimdilik işte böyle Spotify'la Angela Aguila dinleyerek takılıyorum. Eğer güzel Spotify listesi olan varsa liste beklerim. Tavsiye müzik beklerim arkadaşlar. Tavsiyelerinizi açığım. Şurası çiftliğin girişi. Bu kapıdan giriyorsunuz içeriye. Bakın buraları falan hep ben bugün yaptım. Daha oralara kadar gittim. Buraları hep yaptım. Şuraya geldiğimde gaz bitti, yakıtı bitti bunun. Ondan sonra doldurdum. Şimdi tekrar devam. Bu aleti sürekli taşıyorsunuz omzunuzda ve bir yandan da yüzünüze sürekli bir şeyler sıçrıyor. Onlar önümdeki kalkan sayesinde hani gözüme falan gelmiyor ama boynuma falan gelenler alerji gibi bir şeyler yapıyor ya, böyle toz moz falan geliyor işte. Yani kolay bir iş değil. Arada bir bu iş denk geliyor işte, yapıyorum. Ama her zaman aynı işi yapmıyoruz. Farklı farklı işler yapıyoruz. Gönüllü işlerde çalışarak zaten dünyayı geziyorum. Ama arada sırada YouTube gelirimle başka ülkelere gidip orada ucuza hostellerde kalıyorum. Avrupa'dan sonra da yine dedim gönüllü bir işte çalışayım. Birazcık hem tasarruf etmiş olurum hem de tekrar farklı bir hayata dönmüş olurum. Çalışma hayatına dönmüş olurum dedim. Ortam şahane. Seviyorum burayı. Güzel bir yer. Yemekleri kendimiz yapıyoruz. Bir öğünü onlar veriyorlar. Genelde öğlen yemeğini veriyorlar bize. Biz de sabah kahvaltımızla akşam yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. İnsanlardan memnunum. Çalıştığım yerdeki arkadaşlar da çok iyiler. Hem
çiftliğin sahibi de çok iyi insanlar. Yani insan kullanmıyorlar. Herkesin mutlu, huzurlu olduğundan emin olmak istiyorlar sürekli. Çok fazla ikramlarda bulunuyorlar. Kendileri ne yiyorsa bize de onu yediriyorlar. Yani hiçbir şeyi bizden esirgemiyorlar. Bizden uzak tutmuyorlar. Mesela böyle peynir mi istedin? Tamam diyor, peynir getiriyor. Günaydın herkese. Bugün yeni bir güne uyandık. Ben 12-13 saat uyumuşum. Çünkü dün ben musluk suyunu içmiştim. Burada musluk suyu içilmiyor. Çünkü musluk suyu su tankından gelen suyu veriyor bize. Ve su tankından gelen su da hiç temizlenmemiş, arıtılmamış bir su. Biz genelde burada filtreli bir su var. Onu içiyoruz. Kadına sordum, dedim ben bu musluk suyunu içtim, bir şey olur mu dedim. Dedi ki su tankını biz hiç temizlemedik. Ama dedi sen 65 ülke gezmişsin. Sana bir şey olmaz dedi. Senin bünyen sağlıklıdır. Sen dünyadaki pek çok virüsü, bakteriyi tanımışsındır. Vücudun tanımıştır. O yüzden sana bir şey olmaz dedi. Abi su tankını temizlemedik dedikten sonra dedi ki ben dedim su tankında ne var ki dedim, neyi temizleyeceksiniz? Dedi yani sivrisinekler, yumurtalar, lavralar, farklı farklı böcekler, kurbağalar, ölenler, yaşayanlar. Onlar dedi işte su tankındalar dedi. Sen de dedi onlardan gelen suyu içmişsin dedi. Ve 12-13 saat uyuduktan sonra şimdi işte hiçbir şeyim yok. Zaten dün de hiçbir şeyim yoktu. Herhangi bir karın ağrısı, baş dönmesi falan, hiç ateş çıkması falan hiçbir şey olmadı. Olduğum gibi yani sapasağlam devam ediyorum hayatıma. Hiçbir şey hissetmedim. Daha önce de Güney Afrika'da bir keresinde musluk suyu içmiştim. Musluk suyunu doldurduğum şeyin içine bir baktım, böyle içinde bir şeyler böyle geziniyor yani. Böyle böcek gibi bir şeyler böyle geziniyor, duruyor içinde, suyun içinde. Ondan sonra 2 gün yataktan kalkamamıştım. Hiçbir ilaç kullanmadan, doktora gitmeden 2 günün sonunda iyileştim. Yine öyle bir su içtim. 12 saat uyudum. Tamam, turp gibiyim, hiçbir şeyim yok. Dünyayı gezerken işte böyle virüslerle, bakterilerle tanışınca vücut güçleniyor. Vücut bunlara alışıyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde Thanksgiving diye bir olay var. Thanksgiving şükran günü. Yani o günde bütün işletmeler kapanır. Herkes evine gider, yemeğini hazırlar. Herkes birlikte oturur, yemeğini yer. Ailesiyle birlikte, çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte, arkadaşlarıyla birlikte. Yani kimse o gün yalnız yemek yemez. Herkes mutlaka sofrasına birilerini çağırır. Ben mesela bir evin kiracısıydım Boston'da. Onların benimle hiçbir alakası yoktu, ev sahiplerinin. Beni Thanksgiving'de yemeğe çağırmışlardı. Herhalde çağıracak kimseleri yoktu. Dediler ya şu kiracıyı çağır ya. Sevaptır, gelsin yemek yesin falan diye. Şimdi ben burada Thanksgiving'de bu insanlarla birlikte onların bir arkadaşının evine gittik. Burada bir çiftliğe gittik. Ve o çiftlikte çok güzel bir akşam geçirdik. Çok samimi insanlar. Dans ettik.
Bizim bu çiftliğin sahibi Naldo çok iyi salsa yapıyor. Bize salsa öğretti. Salsa hareketlerini öğretti bize işte. 1, 2, 6, 7 diye sayıyor hep böyle. Dos, tres, seis, siete. Dos, tres, seis, siete. Bir ileri gidiyorsun, geri gidiyorsun. Bir geri gidiyorsun, ileri gidiyorsun. Aynı şekilde sol sağ, sağ sol. Çok zevkliydi salsa gecesi. Yemekler yedik. İşte herkes birbiriyle tanıştı, sohbetler kurduk. Porto Rikolu olanlar var, burada yaşayanlar, olmayanlar var. Genelde buraya sonradan göç etmiş insanlar var. Bunların arkadaş çevresinde. Onlarla işte sohbetler ettik. Güzel bir akşamdı. Çiftlikleri çok güzeldi. Yani burada şu ana kadar 2 hafta geçirdim. 2 haftam daha kaldı. Ve kalan 2 haftayı da güzel geçireceğimi düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe daha da alışıyorum buraya, bu insanlara. Kesinlikle kötü niyetli insanlar değiller. Kimseyi üzmemeye, kırmamaya, çok çalıştırmamaya çalışıyorlar. Mesela geçen gün ben çok çalıştım. Defalarca gelip teşekkür ettiler. Ya sen çok çalıştın falan diye. Porto Rikoluların içerisinde hiçbir tane kötü insan görmedim. Fazla Porto Rikoluyla tanışmadım. Ama genelde tanıştıklarım hep böyle ya çiftlik sahibi ya çiftlikte çalışanlar. Ve hepsi 10 numara insanlar. Çok tatlı insanlar. Porto Rico'nun Hawaii'den farklı olarak söyleyebileceğim yönü bu. Yani Hawaii'de insanların arasında çok mesafe vardı. Ben size Hawaii videolarımda anlatıyordum. Hatta gösteriyordum. Bakın Hawaii yerlisiyle iletişim kurdum. Nasıl oldu? Hepiniz gördünüz diye anlatıyordum videolarda. Hawaii yerlilerinin arasında, herhangi bir insanla arasında çok büyük bir mesafe var. O mesafe bir türlü kırılamıyor. Yani onlar mesafeye, mahremiyete çok önem veriyorlar. Mesela iki Hawaii'li birbirini çok iyi tanıyor. Çocukluk arkadaşı. Ama birbirine sarılamaz. Yani önce bir izin istemesi lazım. Sana sarılabilir miyim diye. Gözümün önünde gerçekleşen olaylar vardı Hawaii'de. Mesela bir kız çocukluk arkadaşıyla karşılaşıyor. Aa diyor, çığlık atıyorlar falan böyle sokağın ortasına. Sana sarılabilir miyim diyor böyle. Tamam sarıl diyor. İzin veriyor, ondan sonra sarılıyor. Hani Hawaii'lilerin arasında çok büyük bir mesafe vardı. Böyle çok sıcak insanlar gibi gelmediler bana. Ama Porto Rikolular bambaşka. Çünkü Porto Rikolular biraz daha böyle Latin kültürü, Karayip kültürü. Burası Karayip Denizi. Burada işte Dominika Adası'ndan tut, Jamaika, Küba, çok bilindik böyle bir sürü sıcakkanlı insanların yaşadığı yerler var. O yüzden Porto Rikolular daha sıcakkanlı. Fakat gel gör ki ikisi de Amerika'nın toprağı. Hawaii'de, Porto Rico'da. Yani birinde yaşamak istese hangisinde yaşarsın? Şimdilik bana Porto Rico daha iyi gibi geliyor. Fakat canlılar bakımından baktığın zaman Porto Rico'da çok fazla örümcek var. Hawaii'de yoktu. Yani vardı da çok tek tüktü. Görmüyorduk bile onları kolay kolay. Burada yılanlar var. Hawaii'de hiç yılan yok. Bir de burada bir maymun türü olduğunu duydum. Küçük bir maymunmuş ve insanlara hiç kendini göstermezmiş. Hep kaçıyormuş. Ama sesini duyuyoruz sanki. Geceleri bir maymun sesi duyuyorum. Hawaii'de maymun da yok. Yani Hawaii birazcık canlılık açısından boş. İnsanlar açısından, insanların sıcaklığı açısından da biraz daha kötü. Ama gel gör ki Porto Rico hayvan da çok, sıcakkanlı insan da çok. Yani burası bana bir tık daha iyi geldi. Ha ama sorarsanız coğrafi açıdan hangisi daha güzel diye Hawaii derim tabii ki. Yani Hawaii'deki kumsallar, Hawaii'deki ormanlar, o çiçekler, o bitki örtüsü yani burada yok. Tamam burası da çok güzel. Ama bir Hawaii değil. Hawaii bambaşkaydı. Bu gördüğünüz dereden akan sular burada iyice daralma yapıyor kayalıklar. Suların şiddeti artıyor. Böyle iniyor aşağıya. Oradan da şelaleler oluşturarak nehre karışıyor. Hep böyle dağları, ormanları gösteriyorsun diyenler olacaktır. Ben bunu çok seviyorum. Bu hayatı, böyle yaşamayı, doğanın içinde, ormanın içinde yaşamayı çok seviyorum.
Belki eleştirenler olacaktır, işte günde bir öğün yemek hazırlıyor. 2 öğün yemeğinizi de siz kendiniz hazırlıyorsunuz ücretsiz olarak. Bir de konaklamanız var. Bez bir çadırın içinde yatıyorsunuz. Çok da öyle ağım şahım bir durum yok diyenleriniz olacaktır. Ama yani iş bitiminde buraya geliyorsun abi. Burada oturuyorsun iş bitiminde. Böyle bu manzarayla oturuyorsun ve Puerto Rico'nun sevdiğim bir tarafı, burada sivrisinekler hiç rahatsız etmiyor. Çok az sivrisinek var ve onlar da böyle yani tek tük sokuyorlar. Mesela 2 günde bir tane sivrisinek falan sokuyor. Daha önce kaldığım yerlerin hiçbirinde böyle değildi yani. Burada yaşamak çok güzel bir şey ya. Bu doğanın içinde, bu oksijenden soluyabilmek, bu ormanların içinde olabilmek harika bir şey. Avrupa'da gezerken hep böyle binaların, şehirlerin içindeydim. Hep trafiğin içindeydim. O yüzden böyle biraz bunalıyordum artık. Avrupa'dan sonra burası çok iyi geldi. Yani oradaki videolarımda genelde hep gurbetçilerin evlerinde kalıyordum veya hostellerde kalıyordum. Gurbetçi arkadaşlarla hep buluşuyorduk, ailelerle hep buluşuyorduk. Güzel zamanlar geçirdim, sağ olsunlar. Hepsi bana ilgi gösterdiler. Evlerini açtılar. Bana yemek ikram ettiler. Hepsi çok sağ olsun. Gezdirdiler, arabayla gezdirenler oldu. Başka şehre götürenler oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. Ama oralardayken yani o şehrin gürültüsü, o trafik, o binalar yani beni birazcık boğuyordu. O yüzden buraya geldiğimde kendimi şimdi çok iyi hissediyorum. Bu akşam kek yiyoruz. Şu an burada akşam oldu ve ben çadırıma doğru gidiyorum. Sesleri duyuyorsunuz. Çadırımız bu. Haydi bana iyi geceler. Si una persona necesita un baño, también tengo uno en mi casa que les puedo enseñar cómo funciona. Y nada aquí, Pues fíjate, no sé si. Yo sé que la arándano es cranberry, pero no estoy seguro si. de berry como tal. ¿Crece? es Ok. peludo, es porque se lo estaba comiendo muy caro. Pero ya empezando de ponerse así, como que ella se seca más rápido. So, tampoco le quieres dejar más tiempo que eso, ¿sabes? Como que, bueno, si tienes que hacerlo porque quieres cosechar todo de uno, pero puede ser que si lo dejas así ya está germinando adentro. So, el cacao, como les dije, su germinación es muy vigorosa. So, ella empieza a germinar adentro de la bellota, si no lo cosechas a tiempo. Y eso cacao no lo quieres para chocolate. So these seeds over here come from the cacao plant. So they break them up, smash them, put them into this machine. The machine then spits out some like more solid stuff on this side, but then this is the liquid down here. And then after that, they took all this liquid, added a bunch of sugar. And so that sugared liquid stuff is now in this pot, and they're putting the stuff in the pot back into the machine to make like sweet chocolate. Great. It's an easy process. It's not difficult, yeah. Bueno, yo cuando trabajo en casa, yo me levanto a las 7 de la mañana. O sea, viene todo el como 7 de la noche y me levanto a la cocina. Dice, ¿a qué va? Burası bizim yüzmeye gittiğimiz nehre giden yol. Kenarda bir halat var. Ona tutuna tutuna böyle iniyoruz. Yerler hep kaygan. Çok dik. Merdivenlerle dolu. Merdiven dediğim taş yok. Sadece çamurdan bir merdiven.
Bu bizim evdeki derelerden bir tanesi. Daha bu arsanın içinde birkaç tane daha dere ve nehir var. Yani belki arsa sahibinin değildir ama yürüme mesafesinde hemen gelinebiliyor. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Banyo yapmaya geliyorsun, şurada banyonu yapıyorsun. İşte yaşadığım hayat bu. Birazdan aşağıda banyo yapacağım. Bugün buradaki şehri gezeyim dedim. Bize en yakın olan yeri, kasaba gibi, şehir gibi bir yer. Buranın adı Utuado. Küçük bir yerleşim yeri. İnsanları çok sıcak, çok cana yakın. Benim yabancı olduğumu fark ettikleri anda yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu Porto Rico insanları inanılmaz sıcak insanlar. Çok sevdim. Burası tipik bir Latin kasabası işte. Ortada bir plaza denilen yer var. Genelde burada salsa dansları, törenler, işte bazı aktiviteler yapılır. Etrafta işte bildiğiniz klasik İspanyol tarzı mimaride binalar var. Şurası kilise. Şurayı çok methediyorlar. Cafe Humao. Ama ben bugün kahvaltımı yaptım. Bugün 3 tane empanada yedim. 2 bardak kahve içtim. Ve hesap $7,5 tuttu. Amerika'nın başka bir yerinde yapsan hesap $20 tutar ya. Utuado Christmas'a yani Noel'e hazırlık yapıyor. Bu şekilde süslenmiş böyle şehir meydanı. Şurada gördükleriniz Davut Yıldızı. Bunlar İsrail bayrağında da olan Museviliğin simgesi. Bu da Utuado şehrinin giriş yazısı. Burada böyle insanlar hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Burada da Noel hediyelerini dizmişler böyle. Noel köşesi yapmışlar. Küçük küçük Noel ağaçları. Şuraya bir tane büyük Noel ağacı dikmişler. Utuado kasabasından çıktım. Şimdi bizim çiftliğe doğru yürüyorum. Bu yoldan. Burası Highway 123. Yani 123 numaralı otoban. Burası eski yolmuş. Adamın söylediğine göre yeni yol şurası, şu yukarıdan geçen. Ama eski yoldan git dedi. Orası çok zevkli olur dedi. Yürürken manzaralar görürsün. Daha gölge olur orası dedi, ağaçların altında. Aynen dediği gibi işte böyle. Rahat rahat güzel bir yoldan yürüyorum. Yolum 2 saat sürecek. Buradan çiftliğe 2 saatte yürüye yürüye ulaşmış olacağım. Az önce şurada bir köpeğin saldırısına uğradım. Ama sıkıntı yok. Temas kuramadı benimle. Bir anda durunca hemen o da havladı, sadece durdu. Bu arada şurada Puerto Rico'nun varoşlarından birini buldum. Şuradaki evler. Dere yatağına kurulmuş baraka evleri buldum. Köprü altı evleri. Kesin şimdi onların önünde de köpekler vardır. Bağlı değildir. Üstüme saldırırlar. Yine aynı şekilde duracağım. Durduğum zaman köpekler de duruyor. Çok güzel yerlerden geçiyorum ya. Manzaraya bakın. Şurada köşede oturan evin sahibi ne kadar şanslı. Nehir manzarası var. Köprüsü var aşağıda. Her tarafı ormanla çevrili.
Yanlarında komşuları var bir de. Adanın her yeri böyle ya. Sessiz, sakin. Su sesinden ve böceklerle kuş sesinden başka bir şey duyamazsın. Puerto Rico'da gördüğüm en güzel yılbaşı süslemesi. Bu gördüğünüz heykel Paskalya adalarındaki heykellerin taklidi. Porto Rico'nun dar kesimli insanların hayatlarına bakın ya. Yine de güzel. Şu jip mesela çok tatlı duruyor. Adamın garajı. Tamam, ev biraz pis gibi ama yaşadığı yer güzel. Genelde burada dar kesimliler böyle yolun kenarında yaşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu araba sesiyle yaşıyorlar. Biraz daha iyi durumdakilerin kendi böyle yolları var. Böyle daha iç kesimlerde, ormanlık yerlerde yaşıyorlar. Daha iyi kesimlerde. Porto Rico'da arabanızı yolun kenarına uzun süre park ederseniz ne olur biliyor musunuz? İşte bu olur. Doğa arabanızı yutar. Benzin kapağı açılmış. Tepesi komple sarmaşık dolu. Motor gitmiştir artık. Koltuklar da ölmüştür. Burada. Eve giderken biraz da nehirden gideyim dedim. Karşıma şurada ileride kazlar çıktı ya. Şurada kazlar var. Galiba şurada oturanlara ait bu kazlar. Ne güzel abi ya. Evinin önünden nehir akıyor. Ya soy alguien, batallé bastante desde morro, bien movido, las cosas salieron bien. Gracias a Dios ya ando bien vestido, ahora en restaurantes finos y un deportivo también. Recuerdo antes no traía ni un 5, siempre andaba pensativo, valorar lo que logré. Yürürken karşıma hep ilginç evler çıkıyor ya. Şu eve bak. Köpek de deminden beri yürüyor. Demek ki bu evin köpeğiymiş. Şimdi eve girdi. Şurada başka bir ev daha var. Ama bu çok iyiymiş ya. Bayağı bir insan kalıyordur burada, otel gibi. Önünde de böyle bir şey var. Meryem heykeli. Şurada da nehir akıyor. Abi şu çıktığım yokuşa bak ya. Çıktığım yokuşa bakın. Az kaldı bizim çiftliğe, hadi. Ve en sonunda çiftliğe geldim. İşte bizim çiftlik. Finca Remedio. Burası bir Airbnb çiftliği ve aynı zamanda workaway. Yani hem gönüllü çalışılıyor hem de burada ücretli olarak konaklayabiliyorsunuz. Evim güzel evim. Özlemişim. Çok susadım, bir de su içerim şimdi. Bugün izinliyiz zaten. Akşama kadar video editlerim. Bir de nehre girer çıkarız. ...3-4 saat yol yürüdüm ya. Bayağı sıcak bir gündü bugün. Antes no traía ni un 5, siempre andaba pensativo, valorar lo que logré.